Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlere Sovyetler Birliği'nde çocuk ve gençlere dair politik eğitim süreçlerinden ve bunun için kurulan gençlik organizasyonlarından bahsetmek istedim. Kanalımızda Sovyetlerde yaşam tarzı konu başlığı altında Sovyet yaşamına dair pek çok konuda videolar yayınlamıştım. Bu videomuzda da Sovyet yaşamında önemli etkiye sahip Sovyet gençlik örgütlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Sovyetler Birliği kurulduktan sonra yeni sosyalist toplumu inşa etme politikaları çerçevesinde genç Sovyet yurttaşlarının politik eğitimine son derece önem verilmiştir. Bu amaçla 3 kuşak gençlik yaş grubu için 3 ayrı gençlik örgütü kuruldu. 7-9 yaş aralığı için Küçük Ekimciler Örgütü, 9-14 yaş aralığı için Genç Öncüler Örgütü ve 14-28 yaş aralığı için Komsomol olarak bilinen Tüm Birlik Leninist Genç Komünist Birliği örgütü oluşturuldu. Tüm bu gençlik örgütlerinin tek bir amacı vardı: gelecek kuşakların sosyalist bir kültürde eğitilmesi. Sovyet aileler çocuklarını küçük yaşta bu gençlik örgütlerine göndererek eğitimlerini pekiştirirlerdi. Bu videoda bu gençlik örgütlerinin yapısını ve tarihsel gelişimini sizlere anlatmak istedim. Sovyet tarihine ilgi duyan dostlar videomuzu zevkle izleyecektir. Buyurun sizlere Sovyetler Birliği'ndeki gençlik örgütleri. Küçük Ekimciler 1. sınıftan 3. sınıfa kadar olan ilkokul çocuklarına yönelik bir gençlik örgütüydü. Her biri bir okul sınıfı seviyesini temsil eden gruplar halinde organize edilen çocuk grupları, her biri 5 çocuktan oluşan küçük yıldızlar adı verilen alt gruplara ayrılırdı. Küçük Ekimcilerin bu her grubu 9-14 yaş gençlik örgütü olan Genç Öncüler grubundan bir kişinin liderliğinde faaliyetlerini sürdürürdü. Her küçük ekimci içinde Vladimir Lenin'in çocukluk portresinin yer aldığı bir kızıl yıldız rozeti takmaktaydı. Çocuklar 9 yaşından sonra yani ilkokul 3. sınıfta genellikle Genç Öncüler Örgütü'ne geçiş yaparlardı. Bu çocuk örgütü Komsomol Merkez Komitesi'nin 18 Temmuz 1924 tarihli 6. kongresinde alınan çocuk gruplarının örgütsel gelişimi hakkında başlıklı kararıyla kurulmuştur. Kararda Gençlik Komünist Hareketi'nin çocuk kolunu yaratarak 8-11 yaşlarındaki daha küçük çocukları da kapsaması kabul edildi. Ekimciler terimi o yaştaki çocukların Ekim devrimi döneminde doğmasından kaynaklanmaktadır. Bu organizasyon günümüzün kreşlerine benzetilebilir. Ekimcilerin faaliyetleri çoğunlukla oyunlar tarzında gerçekleşiyordu ve öğretmenler tarafından organize edilmekteydi. Önemli günler ve haftalarda çocuk etkinlikleri yapılırdı. Örneğin her sene 16 ile 22 Nisan arasında Tüm Birlik Ekim Haftası düzenlenmesi bir gelenek haline almıştı. Ya da her ayın 22'sinde kıdemli bir öğrenci sınıfa gelip Lenin hakkında hikayelerin okunduğu Lenin okumaları etkinlikleri düzenlenirdi. Bu tarih Lenin'in doğum günü olan 22 Nisan'ı referans almıştır. Aynı zamanda okul öncesi yaş grupları ve ilkokul sınıfları için çok sayıda çocuk dergisi çıkarılırdı. Bu dergiler doğa, bilim, yaşam gibi konuları ele almıştır. Bu yaş grubuna çok fazla politik bir eğitim verilmemiştir. Genç Öncüler ya da tam anlamıyla Vladimir Lenin Tüm Birlik Öncü Örgütü 9-14 yaş arası çocuk ve ergenlere yönelik bir Sovyet gençlik örgütüydü. 1922 yılında kurulan bu gençlik örgütünün kuruluşunda Sovyet insanının eğitim faaliyetlerinde uzmanlaşan Lenin'in eşi Nadejda Krupskaya'nın rolü büyüktür. Bu örgütün kökeni aslında Rusya'daki izci dernekleridir. 1917 ile 21 yılları arasındaki Rus İç Savaşı'nın sırasında çok sayıda genç izci savaşmıştı. 1918'den 20 yılları arasında yapılan çok sayıda Komsomol Kongresi'nde Rusya'daki eski tip izci hareketinin yerine Sovyet çocuklarını ve gençlerini eğitecek ve tek bir şemsiye altında toplayacak bir örgüt kurulmasına karar verilmişti. 19 Mayıs 1922'de 2. Tüm Rusya Komsomol Konferansı'nda daha küçük yaştaki çocuklara dair bir gençlik örgütü kuruluşuna dair öneriler kabul edildi ve Genç Öncüler Örgütü kurulmuş oldu. Sonraki yıllarda kendi alanlarında ilk öncü liderler haline gelen eski izci liderlerinin birçoğu çok sayıda grup kurdu ve bunlar da geleceğin öncü liderlerini eğittiler. Genç öncüler bir önceki bölümde bahsettiğimiz daha küçük yaş grubunu temsil eden küçük ekimciler gruplarına da liderlik etmişlerdir. Genç öncüler hızla büyüdü.
1923'te örgütün yüzlerce yetişkin ve genç eğitmenle birlikte 75 bin üyesi vardı. 1924'te 161 bin, 1926'da 2 milyon, 1940'da 14 milyon ve 1974'te 25 milyon üyesi vardı. Üyelere yönelik el sanatları, spor, bilim gibi çok sayıda faaliyetin yürütüldüğü, çocuklar için toplum merkezleri olarak hizmet veren sayısız genç öncü sarayı inşa edildi. Benzer olarak gençlerin yaz tatillerinde ve kış tatillerinde gittikleri binlerce genç öncü kampı kuruldu. Genç öncülerde yaşa göre bir yapı vardı. 10-11 yaşlarındaki çocuklara birinci aşama genç öncü, 11-12 yaşlarındaki çocuklara ikinci aşama genç öncü, 13-14 yaşlarındaki genç yetişkinlere ise üçüncü aşama genç öncü adı verilirdi. 14 yaşına gelen genç öncüler Sovyetlerin en büyük gençlik örgütü olan Komsomol'a katılabiliyordu. Örgütün öncüler için gerçek anlamına gelen Pionerskaya Pravda adlı bir gazetesi de vardı. 1980'lere gelindiğinde gazetenin tirajı 10 milyonu aşan bir seviyeye yükselmişti. Aynı zamanda bu gazete dışında da her Sovyet Cumhuriyeti'nde çok sayıda gençlik gazeteleri yayınlanmıştır. Nazilerin Sovyetler Birliği'ni işgal girişimi başlatmasının ardından genç öncüler genç yaşlarına rağmen ülkelerini savunmak adına büyük katkılar verdiler. Binlerce genç öncü Nazilerin yarattığı vahşet ortamında yaşamını yitirdi. Gençlik örgütüne üye sayısız çocuk esir alındı ve toplama kamplarında sistematik olarak öldürüldüler. Naziler işgal yıllarında esir aldıkları kişilere son derece vahşi davranmaktaydı. Bu konuyu sizlere daha önceki bir videomda anlatmıştım. Nazilerin Sovyet esirlere yönelik tutumlarına dair söz konusu videoyu sağ üstte koyuyorum, oradan izleyebilirsiniz. Genç öncüler Nazi işgali altındaki kasaba ve şehirlerde partizanlara yardımcı oldular ve zafer yolunda büyük emekler verdiler. Savaştaki kahramanlıkları nedeniyle 4 genç öncü daha sonra Sovyetler Birliği kahramanlığı unvanı almıştır. Gösterdikleri cesaret ve yiğitlikleri sayısız nişan ve madalyayla ödüllendirildi. Askeri operasyonlardan uzak bölgelerdeki genç öncüler cephede savaşanları desteklemek ve askeri üretim gerekliliklerini karşılamak için büyük çabalar sarf ettiler. Genç Zoya Posmodemyanskaya bunlardan en bilinenlerden biridir. Onun hayatının anlatıldığı Sovyetler Birliği yapımı Zoya filmi kanalımızda Türkçe altyazıyla mevcut. Bu güzel filmi izlemek isteyen dostlar sağ üstteki linkten izleyebilirler. Sovyetler Birliği'nde 5 yıllık planlar sonucunda ekonominin çok iyi bir hale gelmesi, Kızıl Ordu'nun büyüyerek modern bir askeri güce dönüşmesi gibi tüm gelişmeler sonucunda ülkenin bir süper güce dönüşmesi sonrasında toplumun tüm kesimlerinde genç öncüler komünizmi zafere götürmeye kararlı, gerçek bir sosyalist gelecek nesil gençliğinin bir model olarak görmüştür. Genç öncüler hakkında sayısız şiir, şarkı ve film üretilmiştir. Şimdi geldik birçok kaynakta dünyanın en büyük ve kitlesel gençlik örgütü olarak tarif edilen Komsomol'a. Yani uzun adıyla Tüm Birlik Leninist Genç Komünist Birliği'ne. Üyeleri 28 yaşına kadar olan Komsomol, 3 gençlik örgütünün son aşamasıdır. Komsomol ilk olarak 1918'de kuruldu. İlk yıllarda Rus Genç Komünist Birliği olarak bilinen bir Rus örgütüydü. Ancak 1922'de pek çok ülkenin birleşerek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kurmasıyla tüm birliği kapsayan bir gençlik örgütüne dönüştürüldü. 1925'te Komsomol'un 1 milyon üyesi vardı. Mart 1926'da bu sayı 1 milyon 750 bine ulaştı. 1941'de 10 milyonu geçmişti. 1990'da ise 36 milyondan fazla kişi Komsomol'un kayıtlı üyesiydi. Komsomol, sosyalizmin değerlerini genç nesillere öğretmede önemli bir rol oynamıştır. Kısa sürede yüksek öncelikli bölgelere üyelerinin gönderme yeteneği sayesinde iyi bir emek aktivizmi örgütü olmuştur. Kuruluş yıllarından itibaren fabrika düzeyinde sanayileşmeyi teşvik etme konusunda büyük sorumlulukları vardı. Örneğin 1929'da 7.000 Komsomol üyesi Stalingrad'da traktör fabrikasını inşa etmişti. Aynı yıl 57.000 Komsomol üyesi Urallar'da fabrikalar inşa ederken 36.000 üye ise kömür madenlerinde çalışmaktaydı. Komsomol'un amacı işçi sınıfının olduğu fabrikalarda ve madenlerdeki iş arkadaşlarını etkileyecek enerjik bir sosyalist çalışma ortamı yaratmaktı. O yıllara dair yine Kahramanların Şarkısı adlı bir Sovyet filmin çekilmişti. Onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sağ üstte linkini koyuyorum. Komsomol sadece bir faaliyet örgütü değildi.
üyeler aynı zamanda doğru bir şekilde yaşamaya da önem gösteriyordu. Örneğin sigara, alkolizm gibi durumlar üyelerde hemen hemen hiç görülmezdi. Komsomol üyelerine gönüllü çalışma, spor, sanat etkinlikleri gibi toplumun gelişimini destekleyen alternatif boş zaman etkinlikleri sağladı. Nazilere karşı savaşta Komsomol öncü bir rol oynamıştır. Savaşın başladığı 1941 yılında Sovyetler Birliği'nde 10 milyondan fazla Komsomol üyesi vardı. 3500 Komsomol üyesine ülkenin en büyük onur madalyası olan Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı verildi. 3,5 milyon Komsomol üyesine ise ülkesini cesaretle savunduğu için nişanlar ve madalyalar verildi. Sadece kadın Komsomol üyelerinden oluşan özel birliklerde 200 bini aşkın makineli tüfekçi, keskin nişancı ve diğer uzmanlık alanlarından üyeler vardı. Nazi işgalcilerine karşı mücadelede gösterdikleri askeri başarılardan dolayı 100 bin kadına madalya ve nişan verildi. 58 Komsomol üyesi kadına Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı verildi. Savaşta yerle bir olan ülkenin yeniden inşası için milyonlarca Komsomol üyesi seferber olmuştur. Evet dostlar, bu videoda sizlere Sovyet yurttaşlarının çocukluk ve gençlik dönemlerine damga vurmuş kuruluşları aktardım. Sovyetler Birliği'nde çocuk ve gençlerin hem sosyal hem de politik eğitimleri konularında son derece önem arz eden bu örgütler hakkındaki bu videomuz umarım hoşunuza gitmiştir. Sovyetler'de yaşam tarzı konusunda daha önce genel bir videoda yayınlamıştım. Sovyetler'de yaşayan insanların gündelik yaşamlarını merak eden dostlar sağ üstteki linkten o videomuza ulaşabilir. Sovyet gençliğine ve ülkede faaliyet yürüten gençlik örgütlerine dair sizin de eklemek istedikleriniz varsa aşağıya yorum halinde yazın, hep birlikte inceleyelim. Sovyet Yolculuğu kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de şimdiye kadar yayınladığımız tüm belgesellerimizin olduğu listeyi de sağ üstte bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bizleri takipte kalmak için de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.